Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün şahane bir pasta tarifi vermek istiyorum. Dış görünüşüyle herkesi büyüleyen bu pasta kremasını herkes kolaylıkla evinde yapabilir. Yumuşacık pandispanyası ipeksi kreması ile mükemmel bir pasta tarifidir. Hiç bekletmeden direkt tarifimizi pandispanyamızı hazırlayarak başlayalım. 4 yumurta beyazı uygun bir kaba alınır. Bir fiske tuzla çırpılmaya başlanır. Yarım su bardağı toz şeker azar azar ilave edilerek katı kar kıvamına gelene kadar çırpılır. Evet, yumurta beyazı sabit durduğunda kıvamı budur. Çırpmayı bırakalım. 4 yumurta sarısına yarım su bardağı toz şeker ilave edilir ve şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edilir. 1 çay bardağı ılık su ilavesi yapılarak 5-6 dakika yumurtanın sarısı köpük köpük olana kadar çırpılır. 1 su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu uygun bir kaba alınır ve karıştırılır. 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir ve çırpılmaya devam edilir. Tüm katı malzemeler azar azar bu karışıma ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Evet, bu vakitten sonra mikserimizi bırakıyoruz ve spatula ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir harç elde ettik. Yumurtanın beyazı 200 seferde bu karışıma ilave edilir ve yavaşça söndürmeden yavaş yavaş karıştırılır. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, pandispanyamızın hamuru hazır. Fırın tepsisine fırın kağıdı serilir ve pandispanya harcı dökülerek her tarafına gelecek şekilde tepsiye yayılır. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında 20-25 dakika yaklaşık pişirmeye bırakılır. Kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim.
Evet, biz dış süslemesinde kullanacağımız çikolatayı hazırlayalım. 250 gram bitter çikolata eritilir benbale usulü ve fırın kağıdının üzerine dökülerek hamur aparatı ile her tarafına gelecek şekilde düzeltilir. Evet, daha sonra rulo şekilde sarılır. Buzdolabına kaldırılır. 1 saat bekletilir soğuması için. Evet, pandispanyamız hazır. Fırından çıktı, pişti. Kremasını hazırlayalım. Bir yumurta sarısı uygun bir tencereye alınır. 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 2,5 su bardağı süt ilavesi yapılır ve tüm malzemeler topak olmayacak şekilde karıştırılır. Ocağın üzerine alınarak sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edelim. Evet, göz göz olduktan sonra hemen altını kapatmayalım. 2-3 dakika bu şekilde pişirmeye devam edelim. Daha sonra altını kapatalım. Yarım çay bardağından biraz fazla bitter çikolata ekleyelim ve eriyene kadar karıştıralım. Soğuması için uygun bir kaba alalım. Üzerine hava almayacak şekilde kapatalım ve soğutalım. Bu kremayı akşamdan yaparsanız daha kıvamlı bir krema elde etmiş olursunuz. Benim vaktim yok. O yüzden aynı gün kullandım. 2 paket kakaolu krem şanti, 1 su bardağı toz şekerle çırpılır. Hazırladığımız krema eklenir ve birlikte 5-6 dakika çırpılır mikser yardımıyla. 50 gram kutu krema ilavesi yapılarak çırpılmaya devam edilir. Eğer vaktiniz varsa çırptıktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirin. Evet, bu pastanın iç kreması, dış kreması için farklı bir krema hazırlayalım. 150 gram kutu krema uygun bir tavaya alınır. Kaynatmadan ısıtmaya bırakılır. Isınan kremanın altı kapatılır. 110 gram bitter çikolata ilavesi yapılır. Çikolata eriyene kadar sürekli karıştırılır. Daha sonra uygun bir kaba alınarak buzdolabında 2 saat soğutmaya bırakılır. Evet, buzdolabında soğuttuğumuz kremayı mikser yardımıyla 5 dakika köpük köpük olana kadar çırpalım. İki yemek kaşığı kakao ilave edelim ve çırpılmaya devam edelim. Evet, koyu kıvamlı kremamız hazır. İç kremayı kullandıktan sonra dibinde az miktarda bırakalım. Hazırladığımız kremalı kremayı ilave ederek tekrardan çırpalım. Bunu hem dış süslemesinde hem de dış sıvamada kullanacağız. Miktarı arttırmak için kalan kremayı ilave ettim. Evet, kremamız hazır artık. Pastamızı hazırlamaya başlayalım. Soğuk pandispanyayı 4 eşit şekilde uzun uzun keselim. Kenarlarındaki
Sert olan kısımları da alalım. Pandispanyamızın ilk katını pasta tabağına alalım. Bol süt yardımıyla ıslatalım. Her tarafına gelecek şekilde ıslatmaya dikkat edelim. İç kremamızdan bolca üzerine sürelim. Arasına muz dilimleri sıralayalım. İsteğe bağlı. Farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Ben Antep fıstıklı direce kullandım. Tekrardan ikinci katı yerleştirelim. Sütle ıslattıktan sonra üzerine bolca krema sürelim. Kremayı dağıttıktan sonra tekrardan muz dilimleri ve Antep fıstıklı direce koyarak ikinci katımızı da hazırlayalım. Vaktim olmadığı için kremamı dinlendiremediğim için aktı. Vaktiniz varsa mutlaka bir gece öncesinde kremanızı hazırlayın. Evet, üçüncü katı da aynı şekilde hazırlıyorum. Bolca sütle ıslattıktan sonra krema sürüyorum. Daha sonra muz dilimleri ve Antep fıstıklı direce koyuyorum arasına. Son katımızı da bol sütle ıslatarak pastamızın üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine ve kenarlarını kaplayacak şekilde krema sürerek buzdolabına kaldırıyorum soğutmak için. Hatta buzluğa attım. 10 dakika kadar beklettim. Daha sonra süsleme aşamasına geçtim. Evet, üzerine için çilekten gül yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz evinizde. Hem lezzetli hem de görüntüsü hoş oluyor. Evet, çiçeklerimizi hazırladıktan sonra buzdolabında bekletmiş olduğumuz çikolatayı fırın kağıdından çıkartalım. Gördüğünüz gibi parçalar haline ayrıldı. Bunları bir araya toplayalım. Dış süslemesinde kullanacağız. Evet, pandispanyamız hazır, pastamız. En son kremasını tekrardan düzeltiyorum. Hamur kesme aparatıyla düzelttikten sonra çikolataları kenarlarına diziyorum. Aralarına da küçük parçaları koydum daha sonra. Hem lezzetli hem görüntüsüyle muhteşem bir pasta tarifi. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay. Evet, dışını komple çikolatayla kapladıktan sonra kalan dış kremayı üzerine sıkarak şekiller veriyorum. Evet, pastamızın kremasını da sıktık. Hazır, üzerine çilekten hazırladığımız çiçekleri yerleştiriyorum. Evet, artık pastamız hazır, gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında dinlendirin. Kalan çikolata parçalarını da küçük parçalara ayırarak pasta tabağının etrafına dizdim. Ertesi gün pastamı dilimleyerek servis yapıyorum. Gördüğünüz gibi içi dışı mükemmel bir pasta oldu.
Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.